Efendim bilgilerin birbiriyle çarpışıp reaksiyon oluşturduğu programa, Zincirleme Reaksiyon'a hoş geldiniz. Bu hafta stüdyomuz bir tercih olarak değil, dünyanın ruh halini yansıtması açısından da kırmızı. Zaten NTV ekranı 7 gündür kırmızı. Malumunuz bölgedeki savaşı konuşuyoruz stüdyomuzda. O yüzden bugün kırmızı, Zincirleme Reaksiyon'un sarı ve mavi renkleri bugün olmayacak. Dünya alarmda. Orta Doğu'daki ateş, dengeleri sarsan hamleler ve savaşın yeni yüzü karşımızda. Hazırsanız Zincirleme Reaksiyon'a başladık. Zincirleme Reaksiyon'da birazdan tüm dünyayı alarma geçiren savaşı konuşacağız. Savaşın doğası değişti mi? Dünya düzeni değişiyor mu? Savaş daha geniş coğrafyalara yayılır mı? İran'daki savaş Türkiye'yi nasıl etkiliyor? Konukları dış politika yazarı Hüsamettin Aslan, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Helin Sarı Ertem, Dış Politika Enstitüsü akademik danışmanı Doktor Ceyhun Çiçekçi, İstanbul Kent Üniversitesi Doktor öğretim üyesi emekli Kurmay Albay Çağlar Özer, emekli diplomat Gülru Gezer. İran'ı ne bekliyor? Konuğu İran uzmanı Arif Keskin. Hazırsanız başlıyoruz. İnsan yaklaşık 4700 yıl kadar önce Mezopotamya'da bugünkü Irak topraklarında savaşla ilk kez tanıştı. Aradan geçen bin yıllar medeniyetleri değiştirdi ama savaşın adresi pek de değişmedi. Yıl 2026 ve dünya yine aynı coğrafyada yeni bir savaşa kilitlenmiş durumda. Fakat o ilk savaştan bugüne başkalaşan şeyler var elbette. Hemen ilk konumuzla soralım. Savaşın doğası değişti mi? Savaşın yüzü tarih boyunca sürekli değişti. Askeri teorisyen William Sturgis Linde bu değişimi savaş nesilleri kavramıyla açıklıyor. Birinci nesil savaş 1648'de Westfalia düzeniyle ortaya çıktı. Devletlerin düzenli orduları hat düzeninde karşı karşıya geliyordu. İkinci nesil savaş sanayi devrimiyle birlikte şekillendi. Topçu sistemleri, makineli tüfekler ve siper savaşları belirleyici hale geldi. Üçüncü nesil savaşta ise hız ve manevra öne çıktı. Tanklar, hava gücü ve mekanize birliklerle düşmanın savunması içeriden çözüldü. Dördüncü nesil savaş 1989'da William Linde tarafından tanımlandı. Artık savaş sadece devletler arasında sürmüyordu. Vekil güçler ve psikolojik operasyonlar da savaşın parçası haline geldi. Beşinci nesil savaşta ise cepheler tamamen değişti. Siber saldırılar, dezenformasyon ve algı yönetimi savaşın yeni araçları haline geldi. Ve bugün konuşulan 6. nesil savaş. Yapay zeka, otonom silah sistemleri, sürü dronlar ve uzay teknolojileri. Yani savaş artık sadece cephede değil, ekranlarda ve algoritmaların içinde de sürüyor. Peki, acaba son dönemlerde yaşanan çatışmalar 6. nesil savaşın örnekleri mi? Efendim hemen konuklarımı tanıtarak programımıza başlayalım. Doktor Ceyhun Çiçekçi, Dış Politika Enstitüsü akademik danışmanı. Hoş geldiniz. Doktor Çağlar Özer, emekli Kurmay Albay, Kent Üniversitesi öğretim üyesi ve Hüsamettin Özkan, Dış Politika yazarı, Doçent Doktor Helin Sarı Ertem, İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi. Hoş geldiniz. Videomuzda da biraz vardı. Savaşı nesillere ayırarak artık tanımlıyoruz, konuşuyoruz. İşte 1648'e kadar bir feodal savaş türünden söz edilebilir ama sonrasında işler biraz değişiyor. Ve 1648 sonrasında da nesillere ayrılmaya başlanıyor. Bugüne gelene kadar savaşın mantığı nasıl değişiyor? Helin Hocam sizinle başlayalım. Günümüz savaşları çok farklı. Yani tabii ki bir anlamda az önce sizin bantta da verdiğiniz gibi savaş değişmiyor. Savaş hep insanlık tarihinin bir parçası. Ama savaşın yapılış şekli değişiyor. Aktörleri çeşitlenmiş durumda. Günümüzde o yüzden
Yeni savaşlardan bahsediyorlar ve yeni savaşlarda yeni aktörler var. Yeni teknikler var. Dolayısıyla bu yeni bol aktörlü sadece devletlerin değil diğer aktörlerin özellikle devlet dışı silahlı aktörlerin de önemli bir parçası olduğu günümüzde kontrol de azalıyor. Yani devletlerin savaş mefhumu üzerindeki kontrolü de azalıyor. Evet. Şimdi bir hat savaşı yok artık. Kitlesel orduların karşı karşıya gelmesi gibi bir durum söz konusu değil. Sürekli verdiğimiz haberlerde de var. Dronlar, uydular, işte hatta siber saldırılardan konuşuyoruz. Bu dönüşümün en kritik, sizinle devam edelim, kırılma noktaları neredeydi? 20. yüzyılda beraber artık şehirleri hedef alan ya da devletleri işgal eden, devletleri ele geçiren savaş biçimi değişti. Bunun yerine daha modern ve kompleks savaş biçimleri yerini aldı. Özellikle 2000'li yıllardan beri Irak'ın işgali, Afganistan'ın işgalinde artık kurumların da ne kadar önemli olduğunu, işgal ederken bile devlet aygıtının yerinde tekrar tesis edilerek o ülkeyi dönüştürmek, devlet mekanizmasını ya da o ülkede amacınız legal, illegal, etik ya da etik dışı neyi hedefliyorsanız, siyasi hedefiniz neyse oradaki karınızı maksimize ederken devlet aygıtını yok etmemeye çalıştığınızı, yerel unsurlarla çalışmayı da bilmeyi de temel prensip haline getirdiğini Irak işgalinde, Afganistan işgalinde görüyoruz. Bu bağlamda son işte 2026 bu sene yapılan yine Venezuela'da yapılan olaya baktığımızda sadece devlet başkanlarının artık alındığını, rejimleri, sistemleri mümkünse dönüştürülmeye çalıştığını, yerel aktörleri dönüştürerek ya da işte oradaki yapıları devşirerek sistemi ele geçirmeye çalıştığını görüyoruz. Bu bağlamda sadece Ocak ayında Venezuela'da 240'tan fazla istihbaratçı değişti. Maduro hükümetinden sonra Amerika Birleşik Devletleri batıcı bir klik tarafından güvenlik bürokrasisini dizayn ettiğini görüyoruz. Oysa sizin de bahsettiğiniz gibi Orta Çağ'da, Yakın Çağ'da devletler bir yerlere askeri müdahale yaparken devlet aygıtını adeta tarumar ediyordu, işgal ediyordu. Hatta şehirleri yok ediyordu değil mi? Anadolu da bundan nasibini almıştı. Ama 21. yüzyıldayız. Artık devlet aygıtını ele geçirmek ya da şehirleri yok etmek işe yaramıyor. Çünkü daha büyük bir enkazla muhatap oluyorsunuz ve istediğinizi de karınızı da maksimize edemiyorsunuz. Dolayısıyla İran meselesinden mütevellit yaşanan bu gerilime baktığınızda Amerika Birleşik Devletleri halen bir petrol kuyusunu vurmadı. Halen bir savaş uçağını vurmadı. Halen işte vuruyor, işte gemi vurduğunu söylüyor, o gemileri görmüyoruz. Halen bir doğalgaz ünitesini, depolama tesisini vurmadığını görüyoruz. Neyi yapıyor? İstemediği yerel aktörleri sahadan temizliyor. Devrim muhafızları ve onu destekleyen bileşenleri sahadan kaldırdığını, işte İran ordusunun birazcık da Batı ile eşgüdümlü çalışabilecek yapılarla alan açtığını ve bu yapılara siyasetin alan tanıdığını Yani görüyoruz. şöyle söyleyeyim, o vurmadı dediğiniz yerler içinde bildiğim kadarıyla vurulanlar var. Yani tabii ki var. gemide vuruldu, bazı petrol tesislerinin de Hindistan vurulduğunu yakınında. biliyoruz. Ama orada bir ayrım yapılıyor. Oradaki ayrım devrim muhafızlarının çalıştığı yapıları şey yapabiliyor, ekarte ediyor. Mesela bu Venezuela meselesinde de öyle oldu. Maduro ile yakın çalışanları mümkünse sistemin dışına atmaya çalıştılar. Ya tutuklayarak uluslararası hukuk marifetiyle. Alex Saab ve eşi gibi mesela Dışişleri Bakan Yardımcısıydı. Yine işte sistem içerisinden birini çıkardı. Burada da böyle. Mesela devrim muhafızlarının istihbarat başkanını vurdu. 8 ayda 2 tane genelkurmay başkanı öldürüldü bu ülkede. Dini lideri öldürdü. Diyor ki ben Müştebe Hamane'yi istemiyorum. Demek ki içeriden başka bir aygıtla çalışmak istiyorsun Donald Trump. Toparlayacak olursak bu yeni nesil savaş sistemlerinde devletleri, şehirleri yok etmek yok. Hatta kurumları bile yok etmek istemiyorlar. Devleti işler halinde adeta tulum şeklinde kendi... Başka bir zihniyete Aynen. ve kendilerine daha uygun olan bir zihniyete Aynen. vermek istiyorlar diyorsunuz. Bunu İran özelinde ilerleyen saatlerde, dakikalarda Venezuela konuşalım. özelinde de konuşabiliriz. Konuşalım ayrıca, yani amaç ne yapılmak isteniyor diye, ama ben şimdi bu bölümde biraz daha yeni nesil savaşlar ve hatta belki teknikler üzerinden konuşmak istiyorum. Hocam, bu 28 Şubat'ta başlayan saldırılar, bu son nesil savaş, yeni nesil savaşların hangi özelliklerini taşıyor? Örneğin hemen Maduro örneği verdiği için beyefendi size öyle sorayım. Orada Maduro'nun hemen işte bir silahtan söz ediliyor kullanılan. Çünkü hiçbir mukavemet gösterememişler. Discombobulator isimli bir silah. Mesela bu 6. nesil bir silah mı? Altıncı nesil. Evet. Şimdi ben öncelikle harp sürecine ben ifade edeyim biraz daha anlaşılması açısından. Demin çok güzel bir soru sordunuz. Yani ne değişti de harpler hangi evreye doğru gidiyor? Harplerin gelişmesi, harplerin şekil ve biçim değiştirmesinin altına yatan sebepler de toplumun insanlık tarihini geçirdiği 3 devrimle eşleştirmek. Onunla birlikte götürmek lazım. Yani tarım kesiminden sanayi kesimi, sanayi devrimi, bilgi devrimi, dijital devrim. Harp alanlarına baktığınızda ordular teknolojiyi muharebe sahasında en çok kullanan kurumlardır. Efendim sanayi devrimi öncesinde ilkel toplumlarda mızrakla, okla, süvariyle, işte daha ileriki dönemlerde hafif piyade silahları, topla vesaire, ama sanayi devrimi olduktan sonra
harbin boyutu da değişmeye başladı. Zırh faktörü öne çıkıyor. Motorlu tekerlekli araçlar, tırtılı araçlar ortaya çıkıyor ve teknolojik gelişmelerin harp alanına yansıması şeklinde gidiyor. Bu doğal olarak hedef biçimini de değiştirir. Orduların kullanma, teşkilatlanma konseptleri de değişir. Tarihi filmlere baktığımızda eskiden süvarilerle veyahut da kalabalık kitle halinde infantry, piyade harekatının yerini muharebe sahasındaki mesafelerin artan, uzak mesafeli atışlar yapan topçu, havan gibi yani ateş destek vasıtalarının dahil olmasıyla bir boyut değiştiren bir Önce harp o alanı. okların havada uçuştuğu sahneleri çok izledik bütün filmlerde. Evet. Evet. Ya ama o gerçek, hatta onunla ilgili bir cümle de vardır biliyorsunuz. Yani tüfek icat oldu, mertlik bozuldu, o kılıç vesaire. Ama bu tarihsel gelişim içerisinde böyle geliyor. Şimdi biz sanayi devrimi, daha sonra işte bilgi devrimi, dijital devrime geldiğimizde özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra o çılgın bir nükleer silahlanma yarışının akabinde ilk 21. yüzyılın başından itibaren de şu an itibariyle yaşadığımız 4. 5. 6. nesil dediğimiz yeni nesil savaş sistemleri ortaya çıktı. Yeni nesil savaş sistemleri ise efendim sadece şey değil, sadece silahların kullanıldığı, nükleer silahın, işte füzelerin, gemilerin değil. Artık yeni silah sistemleri insansız boyuta doğru geçiyor. İnsansız hava araçları, insansız savaş uçağı araçları, insansız, insan faktörünü dışarıda tutan daha çok yapay zeka destekli, bilgisayar destekli, uzaktan komuta ve zayiatın en az olduğu tercih edilen harp şekli ortaya çıkıyor. Şimdi bunların tabii günümüz muharebesinin uygulamasına baktığımızda tamamen dijital, tamamen insansız boyuta henüz geçilmedi. Ne olursa olsun en iyi eğitilmiş, en tehlikeli silah en iyi eğitilmiş asker derler. Dolayısıyla disiplin veyahut da teşkilatlanma, modern muharebenin imkanları gelişse bile sağlam bir komuta yapısı olacak. Üstad çok doğru bir noktaya temas etti. Bir ülkenin, biraz sonra geleceğiz ama buradan bir şey ifade dokunup hemen geçeyim. Bir ülkenin bir numarası Genelkurmay Başkanı 2 defa, 3 defa vuruluyor ise, üst düzey komutanlar etkisiz hale getiriliyor ise, ordunun hava savunma imkan kabiliyeti kalmıyorsa işte o zaman eğitimi sorgularsınız, teşkilatlanmayı sorgularsınız. Şu anda diğer arkadaşıma da saygısızlık olmasın efendim. Şu anda ABD, İsrail'in İran'a yönelik uygulamış olduğu harekatın içerisinde hepsi var. Yani hibrit Hepsi harekat. var. Hibrit dediğimiz yani dijital kuvvetlerin kullanılması, insansız araçların kullanılması, psikolojik faktörler, dezenformasyon, klip savaşları görüyoruz tabiri caizse işte sayısal zeka kullanarak, sosyal zeka kullanılarak yapılan şeyler ciddi anlamda videolarla vesaire karşı tarafın savaşa devam azim ve iradesini kıracak ne varsa sahnede var. Yanlış bilgi kullanma, psikolojik harekat, suikastler, bireysel bazlı dijital suikastlerle bütün bileşenlerin içine atıldığı bir havuz karşı tarafın tamamen direncini kırmak üzere yapılıyor. Şu anda da ABD ve İsrail'in İran'ın da aynı şekilde ABD ve İsrail'e karşı yapmış olduğu hibrit savaş dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Peki bu hibrit savaşın içinde herhalde İran Devlet Televizyonu'nun hacklenmesi, oradan Netanyahu'nun halkıyı ayaklanmaya daveti, Trump'ın savaşı başlattığını duyurması gibi durumlar da var. Yani ekranlar da aslında bu yeni nesil savaşta kullanılıyor o zaman bir cephe alanı. Kesinlikle fazlasıyla hatta. Hibrit savaş olarak zaten tariflediğimiz şey neredeyse elimizdeki bütün imkanların tabiri caizse devreye sokulması ve bir kompleks bir biçimde kullanılması şeklinde cereyan ediyor ekseriyetle. Fakat ben özellikle bu bölümde şeyi vurgulamak isterim. Bu savaşın tipi nereye doğru, yani bir tipoloji varsa eğer bu nereye doğru akıyor, nereye doğru değişiyor. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yönelik harekatında da gözlemliyoruz. Son yıllarda da çokça gözlemlendi. Tabii bunun belki istisnası Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimidir. Fakat kara harekatları artık çok aslında azaldı. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin iki büyük ve kötü tecrübesi, kötü şöhrete sahip tecrübesi, bir tanesi Irak işgali, bir diğeri de Afganistan işgali. Buralardaki işgal harekatları bir kara harekatı şeklinde tecelli ettiği için bir biçimde maliyetler çok yükseliyor. Onun için de şimdi mesela dikkat ederseniz İran'a yönelik bir kara harekatı olasılığından bahsetmek birazcık yarım ağızla yapılıyor. Bunun gerçekleştirilebilmesi
naçizane fikrim pek mümkün değil. Olursa şayet Amerika Birleşik Devletleri işte yine bir Vietnam sendromu benzeri ki yakın tarihlerde buna Afganistan sendromu da denebilir aslında. Daha yakın tarihli bir referans olarak. Buna benzer bir takım sorunlar yaşanabilir. Onun için artık daha ziyade hava güçlerine yaslanan ve hava bombardımanı şeklinde cereyan eden, akabinde belki bir kare harekatına dönüşen bir takım askeri operasyonlara şahitlik ediyoruz. Tabii ki hava harekatı özellikle İsrail örneğinde çokça gözlemlediğimiz Gazze soykırımı sürecinde çokça gözlemledik. Bu son derece insanlık dışı boyutlara da varabiliyor. Çünkü belki de savaşın şeklinin değiştiği en belirgin husus zaten savaşın savaş meydanlarından artık kentlere girmesidir. Artık siviller de açık birer hedef haline dönüştüler. Ki İran'a yönelik ilk müdahalenin ilk gününde hatırlayacak olsanız 180 küsur kız öğrencinin öldürüldüğü bir saldırıya şahitlik ettik. Bunun gibi ataklar artık günümüzün savaş tipinde oldukça yerleşikleşmiş gibi gözüküyor. Onunla da ilgili bir sorun var. Bu en büyük katliamdı. 180 civarında kız öğrencinin. Şimdi onunla ilgili sorularım var. Devrim Muhafızları binasına 600 metre yakınlıkta bir binadan söz ediyoruz. Başka bilgiler de var.